Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay ajurlu bir model başlayacağız. İpim şöyle orta kalınlıkta pamuklu bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. İlmekleri çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm şu şekilde. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Bu modelde ilmek sayısına gelince 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayacağız. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru düz ördüm ve kestim. Şöyle. Aralarda 2 ilmek ters. Sıra başında ve sıra sonunda bir tersle başlıyoruz. Bir tersle bitiriyoruz. Aralarda 2 ters. Şimdi 2 tersten sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Devamında 2 ilmek ters. Bir ilmek artırma. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keselim. 2 ilmek ters. Bir ilmek artırma yapalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi de ikisini bir alarak sola doğru keselim. Daha sonra sıra sonunda bir ters ve kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, bakın bu ters ilmeğim ve ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. Yani bir düz, iki ters oldu sıra başında. Aralarda 2 düzümüz var. Yine düz olarak örelim. Bu 2 ilmeği de ters örüyoruz. 2 düz, 2 ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra bakın ajurlu ilmeğim bir sonraki ilmeğim. İkisini bir aldım. Yine sola doğru kestim ve bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi, sonra artırma. Yine sola doğru kestik. 2 ters ilmek arada. Bu 2 ilmeği sola doğru ikisini bir alarak kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Birinci sırada önce artırma sonra kesme yapıyorduk. Şimdi üçüncü sıradaki ajurda önce kesme daha sonra artırma yapıyoruz. 2 ters ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir artırma yapalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi ters örelim. Daha sonraki 2 ilmeği de sola doğru ikisini bir düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters ve kenar ilmeğini de düz örerek üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters. Bakın düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğimi de ters ördüm. Aralarda 2 düz, 2 ters.
2 düz, 2 ters örerek 4. sıra arka yüzünde devam edelim. Son sıramız, dediğim gibi modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Evet, 4. sırayı da tamamladım. Model böyle arkadaşlar, bakın. Oldukça güzel ve kolay bir model. Yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Modeli bir kez daha kuralım hemen. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters, yine ters olarak ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğim var. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bakın. Bir önceki kurduğumuzda ajurlu ilmeğimiz burada. Yani sol tarafta, şimdi sağ tarafta önce artırma ilmekle başlıyoruz. 2 ters ilmek, daha sonra bir artırma, daha sonra kesme işlemi. 1. sıra ön yüzünde böyle devam edelim. Tersleri ters örüyoruz. 2 düze gelince önce artırmamızı, daha sonra 2 ilmeği sola doğru kesme işlemi. 1. sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeği. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra düzleri düz, bu 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Ters olan ilmeğim ve de ajurlu ilmeğim, artırma yaptım yani 2 ters. 2 düz, 2 ters örerek 2. sıra arka yüzünde devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle göstereyim. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir ters ilmek. Bakın burada 2 ilmeğim var. Önde şu ajurlu ilmeğim. Bunun ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Daha sonra artırma yaptım. 2 ters ilmek. Önce kesme işlemi, bu 2 ilmeği sola doğru kestim. Daha sonra artırma yaptım. 2 ters ilmek. 2 ilmeği sola doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeği. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bakın düzlerim belli. Ajurlu ilmekle yanındaki ilmeği ters örüyoruz. Dördüncü sırayı da tamamladım. Modeli 2 kez kurduk. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle. Gayet güzel ve kolay bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle. Bunu da lastiksiz çalıştım. Aynı beraber başladığımız gibi başladık bunu da. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın güzel ajurlu bir model.
Dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilecek güzel bir model. Yazlık örgülerinizde ona göre ip tercih edersiniz. Pamuklu, merserize şöyle iplerden gayet güzel olur. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona uygun ip yine. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.